Merhaba, bugün şöyle eski fotoğraf albümlerinin biraz tozlu, biraz da hüzünlü sayfalarını aralayacağız birlikte. Sizi dışarıdan bakıldığında sıradan, gayet sakin görünen ama kapıları kapandığında içinde fırtınalar kopan bir 1970'ler evine götüreceğim. Kaynakların, araştırmaların ışığında o dönemin karanlık, büyüleyici ve inanın bana bir o kadar da tanıdık atmosferine adım atıyoruz. Hazırsanız bu sarsıcı dönemin derinliklerine inelim. Şunu bir düşünün. 1970'lerde aynı evde yaşayan insanlar bile farklı dünyalarda yaşıyordu. Akşam yemeği için kurulan bir sofra, etrafında toplanmış bir aile hayal edin. Ama gözler birbirine değmiyor. Aynı çatının altı nasıl oldu da birbirine tamamen zıt, tamamen yabancı evrenleri barındırmaya başladı? İşte bu durum modern Türkiye sosyolojisinin en sarsıcı gizemlerinden biri. 1970'ler öyle sıradan basit bir 10 yıl değildi tabii ki. Gözünüzün önüne o karlı, siyah beyaz televizyon görüntülerini getirin. Devasa bir toplumsal dönüşüm yaşanıyor, kırsaldan şehirlere milyonlar akıyor ve hızlı bir kentleşme dalgası ülkeyi sarıyordu. Siyasi fay hatlarının kırıldığı, kimliklerin adeta baştan yazıldığı bir dönem. Sokaklarda parkalar, evlerde o ilk televizyonlar ve havada asılı kalan elimizle tutabileceğimiz kadar yoğun bir gerilim vardı. Bu karmaşık dönemi adım adım inceleyeceğiz. Gündemimiz şöyle. 1. 1970'ler ve aile içi yaşam. 2. Gençlerin değişimi ve arayışı. 3. Yaşlı neslin kayıp korkusu. 4. Siyasi kutuplaşma ve sokaklar. 5. Ev içindeki sessiz çatışma. Ve 6. Bir kırılma noktası. Birinci bölüm, 1970'ler ve aile içi yaşam. Şimdi zihninizde o dönemin geleneksel hanesini bir canlandırmanızı istiyorum. Radyonun cızırtısı, sobanın etrafında toplanmış insanlar, hani o bildiğimiz sıcak aile tablosu. Ancak o yıllarda kırsaldan kente doğru daha önce eşi benzeri görülmemiş büyüklükte bir göç dalgası yaşanıyordu. Tarım toplumunun o geniş, avlulu kalabalık aileleri birenbire şehirlerin daracık apartman dairelerine ya da derme çatma gecekondularına sıkışmak zorunda kaldı. Ve bu sadece fiziksel alanın küçülmesi demek değildi, inanın bana, insan ilişkilerinin dinamiklerinin ve aidiyet hissinin de geri dönülmez şekilde değişmesi anlamına geliyordu. O dört duvar arasındaki yeni rollere baktığımızda şunu çok net görüyoruz. Babanın sözü geleneksel olarak kanundu, mutlak bir otorite hakimdi evde. Ama o temel yavaş yavaş çatırdamaya başlamıştı bile. Kadınlar kısıtlı da olsa iş hayatına atılmaya, karar alma süreçlerinde söz sahibi olmaya başlamıştı. Ve tabii ki o meşhur sihirli kutu. Televizyonun eve girmesiyle mahremiyet ve eğlence anlayışı tamamen değişti. Akşamları komşularla edilen o uzun sohbetlerin yerini tüm ailenin TRT'nin siyah beyaz yayınlarına kilitlendiği sessiz saatler aldı. Televizyonlar çalışıyor, insanlar her gün işe gidip geliyordu. Dışarıdan bakıldığında her şey yerli yerinde gibiydi. Yani düzen bir şekilde işliyordu. Peki ne değişmişti? İkinci bölüm. Gençlerin değişimi ve arayışı. Evin içindeki o sessiz, söz dinleyen, itaatkar olarak bildiğimiz çocuklar bir anda tanınmaz hale gelmeye başlamıştı. Anne ve babaların o katı, jilet gibi tıraşlı, tertipli beklentileri vardı ya, işte onun tam karşısında uzun saçlı, kalın favorili, parkalar ve etnik kıyafetler giyen yepyeni bir gençlik türedi. Kampüslerde adeta görsel bir isyan vardı diyebiliriz. Bu sadece gelip geçici bir moda değildi. Bu aslında gençlerin "ben sizin kurallarınızı ve dünyanızı kabul etmiyorum" demesinin en sessiz ama en çarpıcı yoluydu. Araştırmalar bize çok ilginç bir şey söylüyor. Gençler artık kimliklerini evde değil, dışarıda arıyordu. Pastaneler, parklardaki o meşhur çay bahçeleri onların yeni sosyal yuvası olmuştu. Duygularını yüz yüze açıkça konuşamadıklarında, o gizli saklı anket defterleri aracılığıyla sırlarını, aşklarını paylaşıyorlardı birbiriyle. Ve tabii ki müzikteki o devrim, Anadolu rock. Geleneksel Anadolu türkülerinin o isyankar elektro gitarlarla buluşması, tam da bu gençliğin arafta kalmış ruh halini yansıtıyordu. Hem bu topraklara aittiler, hem de düzene baş kaldırıyorlardı. Şunu biliyoruz, ergenlik isyanları insanlık tarihi kadar eskidir, her dönemde yaşanır. Ancak 70'ler söz konusu olduğunda sormamız gereken asıl soru şu: bu sadece bir kuşak farkı mıydı, yoksa daha büyük bir kırılma mı? Üçüncü bölüm. Yaşlı neslin kayıp korkusu. Hadi şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım. Böylesine hızlı, kasırga gibi bir değişimin rüzgarı en çok kökleri geçmişe sıkı sıkıya bağlı olanları sarsar elbette. Düzenin bozulduğu düşüncesi,
Bu söz aslında dönemin anne, baba, dede ve ninilerinin içten içe attığı bir feryattı. Düşünsenize, kırsalda sözü dinlenen, bilge kabul edilen yaşlılar, devasa beton yığınlarının arasında, o hızla akan şehir hayatında kendilerini bir anda çaresiz ve tamamen yabancı hissetmeye başladılar. Eldeki kaynaklara göre şehre göç eden bu yaşlı kuşak için yeni kent dünyası gerçekten çok acımasızdı. Yüzlerce yıllık geleneklerinin gözlerinin önünde hızla eriyip gittiğine şahit oluyorlardı. Şehirde ekonomik olarak bir karşılıkları kalmamıştı. Hatta evde adeta bir yüke dönüşmüş gibi hissediyorlardı kendilerini. Ama en çok canlarını yakan şey neydi biliyor musunuz? Gözlerinden bile sakındıkları o çocuklarının kendileri için kutsal sayılan muhafazakar değerleri birer birer ellerinin tersiyle itmesiydi. Gençlerin o yeni tarzı onlara göre tam bir yozlaşma, dinledikleri müzikse sadece katlanılmaz bir gürültüden ibaretti. Bir yanda kendi özgürlüğünü, kimliğini arayan, kabına sığmayan pırıl pırıl bir gençlik duruyor, diğer yanda ise bildiği, inandığı o tek dünya gözlerinin önünde ufak olan ve sadece saygı bekleyen bir ebeveyn kuşağı. Gerçekten kim haklıydı? 4. Bölüm. Siyasi kutuplaşma ve sokaklar. Şimdi o ailenin salon penceresinden dışarıya yani sokağa daha makro bir seviyeye bakma vakti geldi. Çünkü ev içerisindeki o kültürel isyan dışarıda çok daha tehlikeli, çok daha yakıcı bir gerçeğe dönüşmek üzereydi. Kaos adım adım tırmandı. 1968'deki küresel öğrenci hareketlerinin sıçrattığı o kıvılcım, 1971 askeri muhtırasının yarattığı devlet baskısıyla iyice sert bir zemine oturdu. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'yla kısa süreli bir milli gurur yaşanmış olsa da hemen ardından gelen ambargolar, tüp ve yağ kuyrukları insanların sinirlerini iyice gerdi ve maalesef 70'lerin sonuna doğru sokak şiddeti durdurulamaz bir zirveye ulaştı. Biz tabii ki burada hiçbir ideolojik taraf tutmuyor, sadece akademik kaynakların ortaya koyduğu tabloyu aktarıyoruz. Sokaklar, kelimenin tam anlamıyla savaş alanlarına dönmüştü. Gençler, dünyayı ve devleti kendi inandıkları ideolojilerle kurtarma sevdasıyla, sağcı ve solcu olarak keskin hatlarla ikiye bölünmüştü. Yüzyıllardır barış içinde, yan yana yaşayan komşular bir anda birbirine düşman oldu. Şehirlerde, o bir zamanların huzur dolu mahallelerinde kurtarılmış bölgeler ilan edilmeye başlandı. Gençlerin o masum adalet arayışı maalesef ideolojik bir körlükle devasa bir şiddet sarmalının içine çekilmişti. Dışarısı, sokaklar, koca koca üniversiteler yanıyordu. Bu doğru. Peki ya sokaktaki bu ideolojik yangın alev alev evin içine sıçradığında ne oldu? Aynı evde yaşayan insanlar neden birbirine yabancılaştı? 5. Bölüm, ev içindeki sessiz çatışma. Şimdi bu devasa siyasi ateşin ailenin o korunaklı mikro dünyasını nasıl tahrip ettiğine bir bakalım. Lütfen kaynakların aktardığı şu çarpıcı sahneyi zihninizde bir canlandırın. Aynı anne babadan doğmuş, aynı odada büyümüş iki kardeş. Biri sol görüşlü, diğeri sağ görüşlü. Gündüz sokakta birbirlerine taş atan grupların içindeler, akşam olduğunda ise aynı yemeğe kaşık sallamak için o daracık masada yan yana oturmak zorundalar. Düşünebiliyor musunuz o gerilimi? Önce çok şiddetli fikir ayrılıkları, büyük kavgalar yaşandı, ardından çok daha korkunç, çok daha boğucu bir aşamaya geçildi. Derin bir sessizlik. Kelimeler tükendiğinde aynı çatı altında yaşayıp da duygusal olarak birbirine tamamen kopmuş yabancılar doğdu. 6. Bölüm, bir kırılma noktası. Şunu unutmayalım, tüm bu anlattıklarımız sadece tarih kitaplarının tozlu sayfalarında kalmış eski birer anı değil. Bugünümüzü bile şekillendiren kalıcı bir sosyolojik depremdi bu. O kontrolsüz kentleşme, şehirlerin etrafında gecekondulardan oluşan ve hiç silinmeyen yara izleri bıraktı. Köyden kente göçüp kendini dışlanmış, yalnız hisseden kitlelerin tutunduğu o en büyük sığınaksa arabesk kültürü oldu. O acı dolu, dertli şarkılar toplumun kıyısına itilenlerin hayatta kalma mekanizmasıydı aslında. Ve televizyon, eğlence programlarıyla o derin toplumsal yaraları bir anlığına da olsa maskeleyen, acıyı uyuşturan o parlak cam ekran. Tüm toplum baştan aşağı, kalıcı olarak bir daha eskisi gibi olmamak üzere değişmişti. Şimdi tüm bu tarihi araştırmaları, o karlı televizyon ekranlarını ve yaşananları bir kenara bırakıp kendi dönemimize yani tam da bugüne dönelim. Bugün gerçekten ne kadar farklıyız? Aynı hataları tekrar ediyor olabilir miyiz? Eğer bu tarz düşündüren içerikler ilginizi çekiyorsa abone olmayı unutmayın. Bilgiyle ve merakla kalın.